Hayatınızda hiç en güvende hissettiğiniz anda kontrolün sizden tamamen alındığını düşündünüz mü? Bir ameliyat masasında bilinciniz kapalıyken bedeninize ve ruhunuza neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu soruların cevapları bazen en cesur insanı bile dehşete düşürebilir. Tıp dünyası hastalarını bu bilinmezliğin ortasında güvenle tutmak için çalışıyor. Ama bazen en sıkı önlemlere rağmen bile kapalı perdenin ardından gelen fısıltılar herkesi dehşete düşürebiliyor. Bugün size anlatacağım her hikaye bir öncekinden daha derin bir gerçeği gözler önüne serecek. Her hikaye bilimin ve insan psikolojisinin kesiştiği o ince çizgide tüyler ürpertici anılar saklıyor. Sonunda anlatacağım olay ise bugüne kadar duyduğunuz en korkunç gerçek bir kabus olacak. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü anestezinin o sessiz perdesinin ardında bilimin ve insan psikolojisinin kesiştiği tüyler ürpertici anılar saklı. 5. Sesin gölgesi. Bu hikaye adını vermek istemeyen bir anestezi kliniğinde kayıtlı olan genç bir kadının yaşadığı gerçek bir olaydır. Kadın basit bir cerrahi operasyon için ameliyat masasına yatırılır. Anestezist her zaman olduğu gibi genel anestezi uygular ve operasyona başlar. Ancak kadın uykuya daldıktan sonra bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetmeye başlar. Gözleri kapalı, bedeni hareketsizdir. Ancak etrafındaki sesleri net bir şekilde duymaktadır. Cerrahın neşteri eline alıp başlayalım dediğini, hemşirelerin aletleri çıkardığını, hatta radyoda çalan müziğin ritmini bile ayırt edebiliyordur. Sanki bedeni bir perdenin arkasındayken bilinci tamamen açıktır. Ancak daha da kötüsü iletişim kuramaz, bağıramaz veya hareket edemez. Sadece dinleyebilir. Cerrahların ameliyatın zorluğundan bahsettiğini, bir an için şaka yaptıklarını duyar. Her bir ses beynine bir anı olarak kazanır. Ancak bedeni bir tahta kadar cansızdır. Bu durum anestezi sonrası yaşadığı korku ve panik ataklarıyla hayatını alt üst edecektir. Ameliyat bittikten sonra kadın uyandığında bu deneyiminden bahseder. Ancak anestezi ekibi bunun bir rüya veya anestezi sonrası oluşan bir halüsinasyon olduğunu söyler. Kadın ısrarcı olur ve cerrahların konuştukları bir detayı o radyoda çalan şarkının adını söyler. O an anestezi ekibi dehşete düşer. Kadının söyledikleri tamamen doğrudur. O gerçekten de ameliyat sırasında farkındalık yaşamıştır. Bu durum intraoperatif farkındalığın en yaygın ve hafif formlarından biridir. Hastanın sadece sesleri duyduğu ancak ağrı veya diğer fiziksel uyumları hissetmediği durumlardır. Tıbbi literatürde buna uyanık rüya hali de denir. Bu vakalar genellikle yeterince ciddiye alınmadığında hasta için kalıcı psikolojik travmalara yol açabilir. Bu deneyimi yaşayan hastalar ameliyathanedeki her sesi ve her konuşmayı bir travma olarak hatırlarlar ve bu da genellikle post-travmatik stres bozukluğuna neden olur. Peki sizce böyle bir deneyim bir rüya olarak geçiştirilebilir mi? Yoksa bu tıbbi bir hata mıdır? 4. En derin karanlıkta. Bu olay 1980'lerde bir kadın hastanın sezaryen ameliyatı sırasında başına gelen tıbbi literatüre geçen bir vakadır. Ameliyata başlanıldığında anestezi ekibi kadına standart anestezi ilacı olan propofol ve cerrahın daha rahat çalışabilmesi için kaslarını tamamen gevşetecek felç edici ilaçlar karışımı verir. Felç yapan ilaçlar cerrahın daha rahat çalışabilmesi için hastanın kaslarını tamamen gevşetir. Ancak bir sorun vardır. Anestezi ilacı beklenilen etkiyi gösterememiştir. Kadın ameliyathanede yatmaktadır. Bilinci tamamen açıktır. Cerrah neşteriyle karnında ilk kesiği yapar ve kadın o keskin ağrıyı hisseder. Ancak hareket edemez. Ağzını bile oynatamaz. Bağırmak ister ama sesi çıkmaz. Vücudu felç yapan ilaçların etkisiyle bir buz heykeli gibidir. Kadın o anı en derin karanlıkta hissettiğim en büyük acı olarak tanımlar. Cerrahların kendi karnını açtığını, bebeğini çıkardığını ve dikiş attığını hisseder. Tüm ameliyat boyunca her bir kesiyi, her bir dikişi ve her bir hareketi acı dolu bir şekilde deneyimler. Sanki bir bilim kurgu filmindeki gibi ruhu bedeninden ayrılmış ancak bedeni bir işkenceye maruz kalmaktadır. Bu korkunç deneyimden sonra kadının PTSD ile mücadele ettiği ve yıllarca psikoterapi gördüğü belgelenmiştir. Bu vaka anestezi ekibi arasında derin bir uyanışa sebep olmuş. O günden bu yana hastanın bilinç düzeyini takip etmek için kullanılan bispektral indeks monitörü gibi teknolojilerin yaygınlaşmasına öncülük etmiştir. Bu durum anestezik farkındalığın en nadir ancak en korkunç formlarından biridir. Hastanın sadece bilinçli olmakla kalmayıp aynı zamanda ağrıyı da hissettiği vakalardır. Bu tür olaylar genellikle anestezi ilaçlarının doğru dozda verilememesinden veya hastanın özel bir genetik direnç göstermesi gibi sebeplerden kaynaklıdır.
Böyle bir durumla karşılaşsaydınız yaşadığınız en acı ve çaresizlik hissiyle nasıl başa çıkardınız? 3. Nefes alamayan adam. Bu vaka uluslararası dergilerde The Paralyzed Patient, felçli hasta olarak bilinen bir adamın yaşadığı korkunç bir olaydır. Adam rutin bir boyun cerrahisi için hastaneye yatar. Genel anestezi uygulanır ve her şey normal görünmektedir. Operasyon sırasında anestezi ekibi bir süreliğine odadan ayrılmak zorunda kalır ve anestezi makinesinin dozajını ayarlaması için asistanına talimat verir. Ancak bir iletişim hatası veya dikkatsizlik sonucu anestezi ilacının verilmesi durur. Felç edici ilaçlar ise hala etkilidir. Adam cerrahın operasyonuna devam ettiğini, boynundaki kasları hareket ettirdiğini hisseder. Ama daha da korkuncu nefes alamadığını fark etmesidir. Kasları felçli olduğu için solunum kasları da çalışmaz. Boğuluyordur. Bedeninin içinde bir panik dalgası yükselir. Ama hiçbir şey yapamaz. Her saniye ciğerleri havayı daha da çok isterken o çaresizce nefes almayı bekler. Bu olay hastanın sadece ağrı hissetmekle kalmayıp yaşamsal fonksiyonlarının da tehlikeye girdiği en uç vakalardan biridir. Anestezi ekibi odaya geri döndüğünde monitördeki verileri kontrol eder ve hastanın oksijen seviyesinin hızla düştüğünü görür. Hemen duruma müdahale ederek anesteziyi ve oksijeni eski seviyelerine döndürülür. Bu olaydan sonra hastanın yaşadığı travma onu yıllarca süren bir psikolojik destek sürecine itmiştir. Bu vaka anestezi ekibinin ne kadar kritik bir vaka üstlendiğini ve bir anlık dikkatsizliğin bile ne gibi korkunç sonuçlara yol açabileceğini gösterir. Anestezik farkındalık sadece bir acıdan ibaret değildir. Aynı zamanda hayati tehlike de taşıyabilir. Bu durumda adamın sadece psikolojik travma değil, aynı zamanda fiziksel olarak da ölümden döndüğü söylenir. Bu olay anestezi ekibinin sürekli olarak hastanın durumunu izlemesini gerektiği kuralını pekiştirmiştir. Ameliyathanede anestezi ekibi ve asistanları arasında kesin bir iletişim protokolünün ne kadar hayati olduğunu kanıtlamıştır. 2. Ameliyat sonrası kabus. Bu hikaye genç bir hastanın fıtık ameliyatı sonrası yaşadığı adli bir vakaya dönüşen gerçek bir olaydır. Hasta ameliyat sonrası odasında kendine gelir gelmez ağlamaya başlar ve ameliyat sırasında neler olduğunu anlatmaya çalışır. Tüm o konuşmaları duydum, bana neşterle dokunduklarını hissettim. Biri bu hastanın anestezisi yeterli değil dedi ve diğeri boş ver zaten bitmek üzere diye cevap verdi. Başlangıçta bu bir halüsinasyon olarak değerlendirilir. Ancak hasta ve ailesi ısrarcı olur. Hastane kayıtları incelendiğinde ameliyat sırasında anestezik derinliğin olması gerekenden daha düşük olduğu ve monitörlerin alarm verdiği ortaya çıkar. Ancak bu alarmlar göz ardı edilmiştir. En şok edici detay ise hastanın anlattığı diyalogların ameliyat ekibi arasında gerçekten yaşandığının belgelenmesidir. Bu vaka anestezi ekibinin sadece teknik becerilerini değil, aynı zamanda etik sorumluluklarının da sorgulanmasına neden olmuştur. Bir hastanın acısını ve bilincini görmezden gelmek sadece bir tıbbi hata değil, aynı zamanda bir güven ihlalidir. Bu olay hastane içinde büyük bir soruşturmaya yol açmış ve ilgili sağlık profesyonellerinin lisanslarının bir süreliğine askıya alınmasına neden olmuştur. Bu hikaye anestezik farkındalığın nadir görülen bir komplikasyon olmadığını, bazen bilinçli olarak da göz ardı edildiğini gösterir. Bu durum hastane yönetimleri ve anestezi dernekleri için bir uyandırma çağrısı olmuştur. Sizce bir hastanın şikayeti neden sadece rüya olarak geçiştirilir? Tıbbi ekibin bu şekilde davranması ne anlama gelir? 1. Çığlık atamayan anne. Bu son yıllarda belgelenmiş hamile bir kadının sezaryen sırasında yaşadığı belki de en trajik anestezik farkındalık vakasıdır. Kadın operasyon masasında bir anda kendine gelir. Gözleri kapalıdır ama her şeyi hissetmektedir. O an çaresizce bebeğinin ilk çığlığını duymak için beklerken kendi içinde bir çığlık atmaya başlar. Cerrah bebeği karnından çıkarır. Kadın tüm bu süreci hisseder. O an bebeğin çığlığını duyduğunda aslında kendisinin de bağırmak istediğini ama yapamadığını fark eder. Vücudu kas katı kesilmiştir. Bu deneyim bebeğin doğumuna dair en kutsal anının bir kabusa dönüşmesine neden olmuştur. Ameliyat sonrası yaşadığı travma nedeniyle bebeğine bağlanmakta zorlanmış ve yıllarca psikolojik destek almıştır. Bu vaka anestezik farkındalığın sadece fiziksel acı ve psikolojik travma yaratmakla kalmayıp aynı zamanda hayatın en önemli anlarını bile zehredebileceğini göstermiştir.
Bu anne için bebeğinin doğumu bir kutlama anı olmaktan çıkmış, bir dehşet anına dönüşmüştür. Bu hikaye tıp dünyasına işlerinin sadece hastayı uyutmak ve uyandırmak olmadığını, aynı zamanda onların en savunmasız anlarında anılarını ve ruh sağlıklarını korumak olduğunu hatırlatır. Anestezinin o derin perdesinin ardında bilim ve insan bedeni arasında ince bir denge vardır. Anestezi uzmanları hastanın sadece uyumasını değil, aynı zamanda bilinçli farkındalık kabusundan da korunmasını sağlamak için her saniye, her mililitre ilacın hesabını yapar. Ancak bu hikayeler en gelişmiş teknolojilere ve en iyi niyetli profesyonellere rağmen bile bazı risklerin her zaman var olabileceğini gösteriyor. Sizce bu tür olaylar modern tıpla hala ne kadar yaygın olabilir ve hastaların bu konuda ne kadar bilgilendirilmesi gerekir? Yorumlarda aşağıya yazmayı unutmayın. Eğer bu hikayeleri faydalı ve düşündürücü bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla bu tarz içerik için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.